Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimiyle ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Ee, Gelişmiş bir primat türü olarak insanın diğer kendisine en yakın türlerden bile oldukça farklı temel bazı özelliklerinin olduğundan zaman zaman söz ediyoruz. Farklı özelliklerin en göze çarpan ve en çarpıcı olanlarının başında insan yavrularının çaresiz bir biçimde doğmaları. Bildiğiniz gibi bebekler doğduklarında hele ilk 2-3 ay içerisinde neredeyse bir pelte yığını gibidirler. Bıraktığınız yerde kalırlar. Ne ters dönebilir ne düz dönebilir. Başlarını bile tutamazlar. Yani bu insan yavruları açısından çok tipik bir durumdur. Oysa ki ağaçlarda yaşayan bize en yakın şempanzeler dahil bütün primatlarda böyle bir durum yoktur. Yani bebekler doğduktan işte 15-20 gün sonra artık çevrelerine dikkatle bakmaya, başlarını tutmaya, hareket yapmaya, bir ayın sonunda artık annelerinin tüylerine tutunarak anneleriyle birlikte ağaçlarda hareket etmeye başlarlar. Oysa ki insan bebeklerinde böylesi bir durum yok. Şimdi buna bağlı olarak insan bebekleri sütten örneğin erkenden kesilirler. Oysa ki primatlarda doğan yavruların sütten kesilmeleri 3-4 yılı bulur. Yani şempanzelerde falan 4 yıldır. Orangutanlarda daha bile yüksektir bu süre. Gorillerde falan da yine 4'ü aşabilir yani. Kısacası bu açıdan da insan bebekleri kendilerine yakın primat türlerden oldukça farklılar. Şimdi buna bağlı olarak insan bebeklerinin beyinsel gelişmeleri uzun sürer. Yani beynin gelişmesi uzun sürer. Aynı şekilde bedensel gelişme de uzun sürer. Hele ilk başlarda çocukların yürümelerini, bir takım davranışlarını, hareketlerine dikkat ettiğiniz zaman e, bunu çok somut biçimde görebilirsiniz. Seslerinin gelişmesi, duyma, bir takım refleks hareketlerin yapılmasında insan bebekleri oldukça yavaş gelişme kat ederler. Bize yakın primatların yavrularının ergen hale gelmeleri 12 yılı, 12-13 yıl içerisinde hallolur. Oysa ki insan yavrularının erginliğe ulaşmaları bildiğiniz gibi yani 16-17 duruma göre daha bile uzun olabiliyor. İnsanların kendilerine yakın diğer primatlardan önemli farklarından birisi de yavru bakım süreciyle ilgiliydi. Bu konu üzerinde ayrıntılı olarak durmuştuk. Yavru bakım süreci derken yani yavruları doğuran anne ya da işte bazı türlerde erkekler de e, yavru bakımına katılıyor ama insanlarda görüldüğü gibi e, bebeğin doğal anne babasının dışında diğer yakın e, akrabaların hatta kan bağı olmayan kişilerin de bebek bakımında çok önemli rolleri var. Buna alloparental ya da allomaternal bakım diyorduk. Yani annelik görevi topluluğun diğer bireyleri tarafından uzun süre karşılanıyor. Bu da insanları diğer primat türlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi. Bir diğer özellik çocukların üreme olgunluğuna oldukça geç ulaşmaları. Burada geç derken diğer primatlarla karşılaştırarak söylüyorum. Yoksa kendi başına bir e, alındığında bunun uzun ya da kısa olup olmadığına karar veremeyiz elbette ama genel olarak insan bireyler, insan çocuklar, insan yavruları üreme olgunluğuna diğer türlere göre çok daha geç ulaşıyorlar. Bir diğer çarpıcı özellik insanlarda yaşlanmayla birlikte üreme sürecinin sona ermesi, fakat üreme süreci sona erdikten sonra uzun yıllar yaşayabilme durumu. Yani oysa ki diğer hayvanlar hemen hemen ölüm süreleriyle üreme süreleri birbirine denk. Üreme faaliyetine son veren hayvan kısa bir süre sonra zaten ölür. Hayvanın yaşam süresiyle üreme yeteneği hemen hemen birbirine denktir. Oysa ki insanlarda bu konuda makas oldukça açılmıştır. Yani kadınlarda örneğin 45-50 yaşından sonra başlayan
menopoz döneminden sonra kadınlar yaklaşık 30-40 hatta 50 yıl birçok kadın üreme faaliyeti göstermeden hayatını sürdürebilir. Aynı durum erkekler için de geçerli. İnsan türünü diğer hayvan türlerinden ayıran bir başka özellik de insan türünde nesiller arası işbirliğinin son derece gelişkin, tutarlı ve düzgün bir biçimde gelişmesidir. Oysa ki diğer hayvanlar arasında, nesiller arasında hemen hemen pek bir bağ yoktur. İşte nine dedeler, anne baba ve çocuklar, yani 3 farklı kuşak bir arada ve uyum içerisinde gelişmelerini sürdürebilirken diğer hayvan türlerinde bu pek görülmez. Şimdi bu kadar farklı özelliklerin sonucu olarak doğal olarak insan toplumsallığı da buna bağlı olarak farklılaşmıştır ve kendine özgü bir takım ayırt edici çizgiler edinmiştir. İnsanın evrimleşmesi, insanın insan haline gelmesi konusunda yaygın görüş olarak büyük beyin anlayışının söz konusu olduğunu ama bu anlayışın sorgulanması gerektiğinden daha önce söz etmiştim. Şimdi büyük beyin anlayışı aslında biraz önce bahsettiğim özellikleri şu biçimde açıklıyor. Yani çocukluk denilen sürenin uzaması, beynin gelişmesine bağlı olarak esas olarak açıklanıyor. O da şu bir biçimde açıklanıyor. Biliyorsunuz beyin vücut içerisinde son derece masraflı, pahalı bir organ. Yani vücudun enerjisinin yak 5'te birini tek başına beyin harcıyor. Dolayısıyla büyük bir beyine sahip olmak, büyük beyin için çok önemli miktarda enerji, güç ve çaba harcamak gerektiği anlamına geliyor. Bu açıdan insan türünde bebeklik süresinin uzaması ve diğer bedensel organların yavaş gelişmelerinin nedeninin de bu büyük beynin gelişmesinin zorunlu bir sonucu olduğu söyleniyor. Yani ne demek oluyor bu? İnsan türünde büyük beyin geliştiği için bu çok masraflı olan büyük beynin maliyetine katlanabilmek için gelişme yavaşlamış, çocukluk süresi uzamış. Buna bağlı olarak da uzayan çocukluk sürecinde çocuğun öğrenmesi gereken bilgileri edinebilmesi için beynin yavaş yavaş gelişmesi sağlanmış. Dolayısıyla da insanlaşma açısından en önemli eşik bu biçimde aşılmıştır. Oysa ki biliyorsunuz ben bu anlayışa karşı çıkmıştım. Nitekim bununla ilgili son bilimsel çalışmalardan, bulgulardan, değişik çalışmalardan yararlanmıştım. Fakat geçenlerde Nature dergisinde yayınlanan bir makale dikkatimi çekti. Bu makalenin İngilizce kaynağını ve bu makaleye Türkçe'ye çevirip yayınlayan sitenin bilgilerini videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi bu videoda bu son yayınlanan, yani 2024 yılında yayınlanan bu makaleden çıkan bazı sonuçları ele alarak büyük beyin fetişizminin ya da büyük beyin hipotezinin neden yetersiz kaldığını, insanın evrimini açıklamada neden yetersiz kaldığını bir kere de bu yöntemle anlatmaya çalışacağım. Aslında bu tür bir yola başvurmamın bir nedeni de daha önceki videolarda insanın hikayesini anlatacağımızı, fakat bu hikayenin her zaman eksik bir hikaye olacağını, yeni gelişmelerle birlikte bu hikayeyi tamamlamak gerekeceğini, yeni bilgi ve bulgular ışığında hikayenin güncellenmesi gerekeceğini söz etmiştim. Ve bilmediğimiz bir takım konuların zaman içerisinde bilimsel
keşiflerle, araştırma tekniklerinin gelişmesiyle nasıl değişebileceğine ilişkin uyarıda bulunmuştum. Şimdi bu birazdan ele alacağımız makalenin yöntemi ve geliştirdiği bir takım teknikler de benim bu söylediğimi doğrular bir biçimde. O açıdan da yararlı bir örnek olacağını düşünüyorum. Söz konusu makale 3 ülkeden değişik araştırmacıların birlikte 18 yıl boyunca sürdürdükleri bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış bir makale. Bu araştırma ekibinin bir yanında İsviçre yer alıyor. Çalışmaya esas yürütenler İsviçre Zürih Üniversitesi'nin araştırmacıları. Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar bu çalışma için Avrupa Senkraton Radyasyon Tesisi, Fransa'da faaliyet gösteren bu tesisteki araştırmacılar ve teknisyenlerle işbirliği yapıyorlar. Üçüncü araştırma ekibi ise Gürcistan'da paleoantropoloji ile ilgilenen bilim insanları. Gürcistanlı bilim insanlarının bu çalışmaya dahil edilmelerinin nedeni de esas olarak çalışmanın hedefinde bulunan belli fosillerin Gürcistan'da bulunmuş olması. Daha önce de belki söz etmiştim. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in yaklaşık 75 kilometre güneyinde yer alan bir bölge olan Dmanisi denilen bölgede son dönemde ardı ardına birçok paleontolojik buluş gerçekleştirildi. Bu buluş içerisinde çok sayıda hominin fosili bulundu. Bu hominin fosilleri Afrika'dan dünyaya yayılan Homo sapiens sapiens'in en eski örneklerinin bulunduğu fosiller. Dolayısıyla da çok önemli. Şimdi bu araştırmayı yürüten ekip esas olarak Dmanisi'de bulunan yaklaşık 11-12 yaşlarında bir çocuğun fosilleri üzerine çalışıyorlar. Bu fosilin özellikle kafatası oldukça bütün ve en önemlisi alt çene, mandibula denilen alt çenenin ve üst çenenin önemli bir kısmı da hiç zarar görmemiş. Dolayısıyla dişlerinin çoğu sağlam bir fosil. Dolayısıyla araştırmacılar bu yaklaşık 1.770.000 yıl öncesine ait bu çocuk iskeletinden çıkartılan kemikler üzerine bir araştırma yapıyorlar. Şimdi bu araştırmayı yaptıklarında dişleri falan incelediklerinde biraz önce özetlemeye çalıştığım büyük beyin hipotezine bağlı olarak şöyle bir tablo bekliyorlar. Dmanisi çocuğunun dişlerinin özelliklerinin esas olarak büyük beyin hipotezine bağlı bir biçimde yavaş bir biçimde geliştiği ve maymunların dişlerinin gelişme özelliklerinden tamamen farklı olacağını düşünüyorlar. Fakat ilk yaptıkları araştırmalarda büyük bir şaşkınlığa uğruyorlar. Çünkü çocuğun dişleriyle ilgili yaptıkları çalışma çocuğun özelliklerinin hiç de modern insanlarınkine benzemediğini, tam tersine maymunlara oldukça yakın olduğunu, fakat bazı bakımlardan da insanlara çok yakın olduğunu görüyorlar ve kafaları karışıyor. Çünkü büyük beyin hipotezine uygun bir durum değil. Şimdi burada aslında dişler konusunda kısaca bilgi vermem gerekiyor. Bu araştırma ekibinin dişler üzerine özellikle durmalarının nedeni şu. Yani dişler söz uygunsa bir benzetme yaparsak tıpkı ağaçların gövdelerinde bulunan yaşları belirten halkalar gibi. Yani diyelim bir ağacı gövdesini kestiğinizde o gövdedeki halkalar size ağacın yaşı hakkında nasıl bilgi veriyorsa insan dişlerinin kökleri ve gövdelerindeki
dentit ve minelerin oluşması da aynı bunun gibi. Yani bir dişin kesitini aldığınız zaman o dişin üzerindeki tabakaların oluşmasına bakarak o kişinin yaşı, dişinin hangi dönemde nasıl geliştiği somut olarak belirlenebiliyor. Ve bu dişle ilgili ortaya çıkan bilgiler aynı zamanda o dişe sahip bireyin yaşamı ve vücudundaki diğer gelişmelerle ilişkileri de çok somut bir biçimde anlaşılabiliyor. Yani kısacası bu Dmanisi çocuğunun dişini inceleyen bilim insanları bu şekliyle onun beyin gelişimine ilişkin de somut veriler elde edebiliyorlar. Bu açıdan çok önemli. Şimdi beyinle ilgili, beynin kendisi son derece kırılgan bir organ olduğu için ve fosil kayıtlarda hiçbir şekilde geriye iz bırakmadığı için beyinle ilgili çalışmalar esas olarak kafatası büyüklüğü ve bir takım başka organlarla ilişkiler bakımından yapılıyordu. Ama özellikle bu inceleme ve araştırmanın dişler üzerinden yapılması hem daha somut hem daha tutarlı sonuçlar vermesi açısından çok önemliydi. Kısacası çocukluğun nasıl geliştiği ve bilişsel süreçlerle ilgili olarak fosil kayıtlarında doğrudan bir verilere ulaşmak mümkün olmadığı için dolaylı yoldan çalışan bilim insanları açısından dişler son derece verimli ve tutarlı sonuçları insanları götürebilecek bir özellik taşıyor. Bu açıdan Zürih Üniversitesi Başkanlığı'nda yürütülen çalışma çok önemli. Bu çalışmanın bu kadar uzun sürmesinin değişik nedenleri var. Birincisi teknolojik gelişmeyle ilgili, teknolojideki yeni gelişmelerle ilgili bir takım özellikler geliştikçe çalışma da daha derinleşmiş. Ama en az bunun kadar önemli olan da bu çalışmayı yürüten araştırmacıların büyük beyin hipotezi ne bağlı olarak sürece başlamaları, fakat sürekli karşılarına çıkan bulgular ve sonuçları ikide bir hesaplaşmak zorunda kalmalarının sonucu olarak büyük beyin hipotezi konusunda giderek eleştirel ve sorgulayıcı bir hale gelmelerine neden oluyor. Dmanisi çocuğunun dişleriyle ilgili değişik araştırmaları, tekniklerle inceleme ve ölçümleri yaptıklarında ilk buldukları şey çok şaşırtıcı geliyor onlara. Çünkü bu bulgular Dmanisi çocuğunun uzun süre süt dişlerini kullanmış olduğunu gösteriyor. Yani süt dişlerini kullanmış olması aslında ne demek? Bu Dmanisi çocuğunun çocukluk süresinin oldukça büyüdüğü. Oysa Dmanisi çocuğunun kafatası hacmine bakıldığı zaman yanılma paylarıyla birlikte yaklaşık olarak 600-650 santimetre küplük bir beyin hacmi var. Günümüzde normal beyin hacminin 1250 santimetre küp olduğunu düşünürsek yarı yarıya. Dolayısıyla Dmanisi çocuğu beyni bakımından yani insanla maymunların arasında tam arada bir yerde kalıyor. Yani insana hiç de o kadar yakın bir durumda değil. Ama büyük beyin hipotezi eğer doğru olmuş olsaydı Dmanisi çocuğunun dişlerinin bu durumuna denk bir biçimde olması gereken beyin hacmi neredeyse en azından bir 900.000 santimetre küp civarında olması gerekiyordu. Oysa ki arada büyük bir fark var. Şimdi bu durumda bilim insanları şunu düşünmeye başlıyorlar. Demek ki büyük beynin gelişmesinden önce süt dişlerinin ağırlıklı olması bebekte yani çocuktaki gelişim süresinin uzamasına neden olan başka etkenler olmuş olması gerekir.
ve araştırmacılar bu başka etkenlerin de biyokültürel yapı ile ilgili olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü aynı bölgede bulunan değişik kemiklerin araştırılmasında aletler, kemiklerin değişik taş aletler ve üzerinde iz bulunan kemikler bulunuyor ve bu aletlerle bu kemiklerindeki etlerin sıyrıldığını ya da iliklerin çıkarılmak için kırıldığını gösteriyor. Bu anlamıyla da demek ki değişik aletler kullanarak et tüketiminin ta bu dönemde önemli bir noktaya gelmiş olduğuna işaret ediyor. Bu durumda araştırmacılar ister istemez büyük beyin eşittir giderek artan çocukluk dönemi hipotezini sorgulamak zorunda kalıyorlar. Çünkü ulaştıkları sonuçlar aslında giderek daha uzun çocukluk dönemine işaret ediyor olmakla birlikte buna denk düşecek bir büyük beyin karşılarında yok. Aslında bu durum sadece Dmanisi çocuğuyla ilgili bir durumda değil. Büyük beyine bağlı olarak çocukluk süresinin uzamasına ilişkin hipotezin sorgulanması yalnızca Dmanisi çocuğunun dişleriyle ilgili olarak yapılan çalışmanın bulgularına dayanmıyor. Ondan önce de Afrika'da bulunan bazı fosillerin incelenmesinde ki onların da yaşı yaklaşık olarak 1.800.000 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu fosillerin incelenmesinde de ilginç sonuçlara ulaşılmıştı. Örneğin bu fosillerden biri Nariokotome çocuğu denilen 4 yaşlarındaki bir çocuğun fosillerinin incelenmesiyle ortaya çıkmıştı. Bu fosillerin incelenmesinde de aslında bu çocuğun esas olarak diş yapısının insanlara çok benzediği görülmüştü. Oysa ki o bölgede bulunan yetişkin Australopithecus fosillerine bakıldığı zaman bu Australopithecus fosillerinin yetişkin olanlarının yani yaşı büyük olanların durumları ve özellikle de bunların dişlerinin yapısına bakıldığında bunlar maymunlara yani insanın yakın akrabalarına oldukça yakın çıkmıştı. Ama çocuğun dişlerinin durumu tamamen farklıydı. İnsanlara yakındı. Dolayısıyla o çalışmanın ortaya attığı sorular ve büyük beyin hipotezine ilişkin kuşkular Dmanisi çocuğunun dişleriyle ilgili olarak yapılan çalışmadan sonra çok daha somut bir biçimde yeniden gündeme geldi ve dolayısıyla bu sefer bilim insanları şöyle bir ikilem karşısında kaldılar. Yani Dmanisi bireylerinin büyük yetişkinlerin diş yapılarına bakıldığında bunlar daha çok maymunsu özelliklere yakın bir takım özellikler göstermekle birlikte çocukların dişlerinin durumu ise tam tersine insanların bugünkü insan çocukların dişlerine yakın bir durum gösteriyor. Dolayısıyla da bu durum büyük beyin hipotezine bağlı olarak gelişmeleri açıklamanın ne derece geçerli ve doğru bir yöntem olduğu konusunda ciddi kuşkular ortaya atmış oldu. Söz konusu makaleye dayanarak burada anlatmaya çalıştığım konuları toparlayarak özetlemek istiyorum. İsviçreli, Fransız ve Gürcü araştırmacıların ve bilim insanlarının birlikte oluşturdukları ekibin yürüttüğü 18 yılı bulan çalışmanın esas hedefinde son derece bütünlüklü ve sağlam bir biçimde bulunan Gürcistan'ın Dmanisi bölgesinde ele geçmiş bir hominin çocuğun iskeletinden kalmış fosiller araştırılıyor. Bu fosilleri araştırırken araştırmacılar özellikle son geliştirilmiş tekniklerden yararlanarak çocuğun dişlerinin yeniden yapılandırıyorlar. Bilgisayar
canlandırmalarıyla birlikte dişlerinin hemen hemen zaten dişlerin %80'e kadarı mevcut. Olmayanları da diğer dişlerin konumlarına ve yerlerine bakarak yeniden oluşturuyorlar. Ve bu dişler üzerinden araştırmayı yürütmeye karar veriyorlar. Şimdi dişler üzerinden araştırmaya yürütülmesinin nedeni ise dişlerin özellikle beynin faaliyetleriyle, beynin gelişmesiyle ilgili olarak sağlam veriler ortaya koymasıyla ilgili bir olay. Dolayısıyla çocukluk ya da beynin gelişmesi ve bilişsel faaliyetlerle ilgili olarak doğrudan bir izlere, fosil kanıtlara ulaşmak söz konusu olmadığı için bilim insanları dişler üzerinden bu çalışmayı yürütmeye karar veriyorlar. Peki bunu dişler üzerinden nasıl yürütebiliyorlar? Dişler üzerinden bu çalışmayı yürütülebilmesinin esas nedeni dişlerin yapısının dişlerde koruyan bir takım maddelerin, özellikle de hepimizin bildiği gibi mine tabakası vardır dişlerin üzerinde. Bu mine tabakası ve diğer bazı tabakaların gelişmeleri gün gün, ay ay, yıl yıl birbirinin üzerine ekleniyor. Tıpkı bir ağacın gövdesindeki halkaların sayısının giderek artması gibi dişlerin taç dediğimiz kısımlarında ve köklerindeki bölümler bu şekliyle gelişiyor ve dolayısıyla bunların kesitleri alındığı zaman diyelim bir çocuğun o dişe bakarak çocuğun kaç yaşındayken hayatını kaybettiği ya da hangi yaştayken hangi gelişmesinin olduğu, bütün bunlar belirlenebiliyor ve buna bağlı olarak da beynin gelişmesi, beyindeki kapasitenin ve yeteneklerin de anlaşılması söz konusu olabiliyor. Bütün bunlardan hareketle bilim insanları ilk sonuçlar ellerine ulaştığı zaman büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Çünkü Dmanisi çocuğu bulunduğu bölgedeki diğer bireylerin büyük ihtimalle Denisovan denilen insan türüne ait oldukları ve dolayısıyla Homo cinsinin bir türü oldukları biliniyor. Fakat çocukların dişleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar çocukların dişlerinin gelişmesinin büyüklerin dişlerininkinden farklı olduğunu, büyüklerin dişleri daha çok primatlara yakın iken çocuğun dişlerinin insan dişlerine son derece yakın olduğunu gösteriyor. Burada esas şaşkınlık yaratan ve soru işareti oluşturan ise çocuğun kafatasının hacmi. Çocuğun kafatası yaklaşık 600-620 santimetre küp civarında ve bu kafatası hacmi ise onun beyninin, normal insan beyninin neredeyse yarısı kadar olduğu anlamına geliyor. O zaman bu kadar küçük beyinli bir canlının bu kadar modern insana yakın dişsel özellikler ve göstermesi, o zaman bu çocukluk dönemiyle beyin ilişkisi, çocukluğun uzaması ve bedensel gelişmenin insanda yavaşlamasının büyük beyinle ilgili bir takasın sonucu olmadığı sonucunu veriyor. Dmanisi çocuğunun süt dişlerinin uzun süre korunmuş olması ve çocukluk süresinin bu kadar uzun sürmesine karşın beyninin bu derece küçük olması büyük beyin hipotezinin ortaya koyduğu anlayışın sorgulanmasına neden oluyor. Çünkü büyük beyin hipotezi esas olarak çocukluk süresinin uzamasını büyük beynin gelişmesinin bir zorunlu sonucu olarak ortaya koyuyordu. Oysa ki Afrika'da bulunan Nariokotome çocuğunun ortaya koyduğu bulgulardan sonra Dmanisi çocuğunun ortaya koyduğu bulgular da aslında büyük beyin hipotezinde söylenilenlerin doğru olmayabileceğinin en somut kanıtlarından birisi durumuna geliyor. Ve dolayısıyla araştırmayı sürdüren ekibin
ekipte yer alan bilim insanlarının ortaya koydukları hipotez şu: büyük beyin hipotezi sorgulanmalı. Çocukluk döneminin uzamasının esas olarak büyük beynin bir sonucu olarak olmadığı, tam tersine buna neden olabilecek biyokültürel özelliklerin ve koşulların yeniden araştırılması gerektiği yönünde oluyor. Ortaya çıkan bu sonuç aslında benim önceki videolarda ortaya koymaya çalıştığım büyük beyin fetişizminin insan evrimini anlamaya yeterli olmayacağına ilişkin görüşüme bir destek olarak yorumlanabilir. Bildiğiniz gibi ben insanın evrimleşmesinin ve insanı insan yapan sürecin esas olarak büyük beyine bağlanmasını, büyük beynin gelişmesiyle birlikte, Homo erectus'un ortaya çıkmasıyla birlikte büyük beyine bağlı olarak bilişsel yeteneklerin gelişmesiyle insanın diğer canlılardan farklılaştığına ilişkin anlayışın doğru olmadığını ortaya koymaya çalışmıştım. Şimdi bu Dmanisi çocuğuyla ilgili, Dmanisi çocuğunun dişleriyle ilgili olarak yapılan bu çalışmanın ortaya koyduğu bulgular ve sonuçlar da benim bu dediklerimi doğruluyor. Sonuçta insanın evrimini anlayabilmemiz için bizim Homo erectus, ki yaklaşık 1-1,5 milyon yıl önce ortaya çıktı, Homo erectus'tan önce 2-2,5 milyon yıl önce ortaya çıkan Homo habilis, büyük Homo habilis vardı, yani alet yapan insan. Dolayısıyla büyük beyin hipotezinin dayandığı temel anlayış şuna da, Homo habilis'e ve esas olarak da Homo erectus'a dayanarak insanlaşmanın geliştiğini ve sürdüğünü söylüyordu. Şimdi bu anlayışın günümüzde oldukça rağbet görmesi ve geniş kesimler tarafından coşkuyla karşılanmasının bir nedeninin de aslında büyük beyin fetişizmine dayanıyor olması olduğunu daha önce anlatmıştım. Yani kabaca bu ne demekti? Bu aslında şu anlama geliyor: yani insanı hayvanlardan ayırt eden büyük beyindir. Peki büyük beyin nasıl oldu? Büyük beynin oluşması işte aletlerin bulunmasıyla birlikte, et tüketiminin artmasıyla birlikte ve bir takım başka etmenlerin de sayesinde büyük beyin gelişti. Peki büyük beyin gelişince ne oldu? Büyük beyin gelişince nedenini ve nasılını bilmesek de insanın olağanüstü bilişsel yetenekleri ortaya çıktı. Yani insan artık ahlakı geliştirmeye başladı, konuşma gelişmeye başladı. Ondan sonra toplumsal bir takım zekası ona bağlı olarak son derece gelişti. Kısacası insanı hayvandan ayırt eden, klasik felsefe döneminde de sık sık anılan ve sürekli vurgulanan özelliklerin hepsi esas olarak Homo erectus'la birlikte olağanüstü insan beyinlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte adım adım gelişmeye başladı. Şimdi konuyu bu biçimde açıkladığımız zaman insanın evrimini diğer türlerinden insanın gelişip dönüşerek ortaya çıktığı konusunda burada bir kesintiye uğratıyoruz. Yani ne oluyor? Nedeni ve nasılını bilemediğimiz bir biçimde insanda olağanüstü bir beyin ortaya çıkıyor. Bu olağanüstü beynin sonuçları olarak insan zekası müthiş gelişiyor. İnsanın alet yapma yetenekleri tekrar gelişiyor. İnsan hayvanlardan farklı bir toplumsallık geliştirebilecek ahlakı, vicdanı, sanatı geliştirmeye başlıyor. Sanatın ortaya çıkmasıyla, ahlakın ortaya çıkmasıyla birlikte insan toplumsallığı, hayvan toplumsallıklarından fersah açmaya başlıyor. Ve bu şekliyle ne olmuş oluyor? İnsanın evrimi birdenbire bir patlamayla ortaya çıkmış olabiliyor. Peki ben ne diyorum? Bense bunun tam tersini söylüyorum. Ben diyorum ki insanın evrimini, insanın insanlaşma sürecini
Homo habilis'le, Homo erectus'la, yani yaklaşık 1-2 milyon yıllık süreçle başlatmamamız lazım. İnsanın evriminin kökleri insanın ormanlardan dışarı çıkıp savanalara ayak atmasıyla ve iki ayağı üzerine kalkmasıyla birlikte geliştirmek zorunda olduğu yeni toplumsallık özellikleriyle birlikte oldu. Tabii sadece yeni toplumsallık, kültürel özelliklerle değil, bunu destekleyecek biçimde biyolojik bir sürü adaptasyonun da olması gerekti ki bunların bazılarını daha önceki videolarda ele almıştık. Dolayısıyla burada benim anlatmaya çalıştığım nokta esas olarak gelip şuraya dayanıyor. Bir türün evrimleşmesi, evrim teorisinin ortaya koyduğu ilkeler ışığında ele alındığında aşamalı bir şekilde uzun evrimsel süreçteki sayısız adaptasyonların birikmesiyle oluşabilir. Bu adaptasyonların oluşması yalnızca biyolojik, kültürel, genetik temellere dayalı olarak sağlanabilen özellikler bütünün olmak zorunda değil. Bunun dışında davranışa ilişkin toplumsal normları ve ilkeleri de kapsayacak bir biçimde geniş bir açıyla ele alınmak durumunda. Eğer insanın evrimini yalnızca mucizevi bir takım beyindeki değişikliklerle açıklamaya çalışırsak evrim teorisini sakatlamış oluruz. Yani evrim teorisinin ortaya koyduğu ilkelere bağlı olarak insandaki bütün özelliklerin, istisnasız bütün özelliklerin evrimsel süreçte hangi mekanizmalarla nasıl yavaş yavaş geliştiklerini ortaya koyabilmemiz gerekir. Yani diyelim zeka, akıl, bilinç, konuşma, sanat, vicdan, ahlak, bunların hepsini evrim teorisi içerisinde bizim tutarlı bir biçimde birbirlerinden çıkartarak açıklayabilir olmamız lazım. Bunun için de kökendeki birlikten yavaş yavaş, yani tedrici gelişim ve dönüşümlerle yeni biçimlerin ve yeni özelliklerin nasıl ortaya çıktığını anlatmamız gerekiyor. Yoksa kendi başına, tek başına insanın zekasını ya da insanın ahlakını ya da insanda vicdanın ortaya çıkmasını ele alıp bunu hayvanlarla karşılaştırırsak elbette bir yere varamayız. Çünkü hayvanların çoğunda vicdan diye bir şey yok. Göremiyoruz yani. Onun nüveleri varsa da o kadar belirsiz ki yani şu hayvanda vicdanı şu kadardır falan diye bir saptamada bulunamayız. Ama bu paralelliği kurmadan önce şunu düşünmemiz gerekiyor. Sık verdiğim bir örnekte olduğu gibi diyelim yarasanın eşsiz ekolokasyon yeteneğiyle bizim yeteneğimiz arasında hiçbir benzerlik yok bugün için. Ya da bir elektrikli yılan balığının elektrik üretme kapasitesiyle bizim elektrikle ilişkimizi düşünelim. Hiçbir ilişki yok. Peki aradaki bu kadar büyük farklılık nasıl oluştu? Aradaki büyük farklılık o canlı türünün maruz kaldığı seçilim baskıları ile bizim maruz kaldığımız seçilim baskılarının farklı olmasından. Dolayısıyla o yönde gelişirken bugün olağanüstü benzersiz bir özellik gibi diyelim elektrikli yılan balığı bir timsahı öldürebilecek ölçüde bir elektrik üretiyor. Bizim böyle bir şey yapma olanağımız var mı? Böyle bir kapasitemiz var mı? Yok. Peki bu hayvan bu özelliği nasıl geliştirdi? Kendi uzun evrimsel süreci içerisinde yaşadığı evrimsel seçilim baskıları onu buna yöneltti. Dolayısıyla insanların bugün benzersiz bir takım üst bilişsel faaliyetlerinin var olmaları ve bunları hayvanlarda değişik düzeylerde, hatta tohum halinde, bazı hayvanlarda hele hiçbir biçimde göremiyor olmamız bizim bu özelliklerimizin boşlukta gökten zembille iner gibi birdenbire ortaya çıkmadıklarını somut kanıtıdır. Yani bizim her adımda evrim teorisinin
işleyiş ilkelerini göz önünde tutarak gelişmeleri açıklama gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.